Beni daha önceden de takip edenlerin bileceği gibi daha öncesinde benim küçükken yediğim, ilginç şeyleri denediğim bir videom vardı. Fakat çok fazla yorumlarda sizin tariflerinizi gördüm ve dedim ki ben neden takipçilerimin de küçükken yediği ilginç şeyleri denemiyorum dedim ve sizin küçükken yediğiniz ilginç şeyleri denemeye karar verdim. Instagram üzerinden size sordum. Dedim ki küçükken yediğiniz ilginç şeyler nelerdi? Bir sürü farklı şey geldi ama çoğu da birbirine benziyordu. Bunların hepsini derledim ve isterseniz ilkiyle başlayalım. İlki ne olsun derken bana en garip gelen şey açıkçası şu oldu. Tubiş adlı takipçim demiş ki ben değil ama arkadaşlarım kaç kişi tavuk ve et bulyonları çiğ yerdi. Hem de bayıla. Yani bu kadar. Lütfen. Ben de tavuk bulyonlarını aldım. Gerçekten biraz rahatsız edici. Aşırı tuzlu. Yani ben bunu yemeğin içinde bile mesela hani tam karışmadığı zaman ağzıma gelince midem bulanıyor. Bunu bu şekilde yemek güzel kokuyor aslında. Ama evet. Muhtemelen bayıla yemem diye tahmin ediyorum. Bayıla yemem herhalde. Abi yenmez ya bu. Hepsini mi yiyorlarmış? Şu an ne biliyor musun? Pilav yiyormuşum gibi hissediyorum. Dur yapabilirim. Hayır istemiyorum. Nasıl diyormuş ya bunu? Yakın çekim. Bu arada rengi yeşil mi onun? Evet. Yeşil bir rengi var. Su içsen mi? Bir de aşırı yağlı bir şey var şu an ağzımda böyle. Damağım böyle bir yağ oldu böyle. Ne koymuşlardır onun içine? Ne koymuşlardır? Tavukların derilerini mi? Eritip koymuşlar. Ay bu var ya zaten çok sağlıksız bir şey yani. Hani artık anneler kullanmıyordur diye düşünüyorum pilavlarında falan. Eve sokmuyorsunuzdur diye düşünüyorum artık. Sokmayın. Çok kötü. Bir de sebzeliymiş bu arada. Sebzeli tavuk suyu. Geçmiyor lan. Geçmiyor ağzımdan tadı. Gerçekten tuz yemişim. Üzerine bir de tavuğun derisini böyle sanki yalamışım gibi böyle geçiyorum. Da bak dişim arasında kaldı. Arada tadı geliyor. Çok kötü. Birisi demiş ki çiğ sosis yiyormuş. Şimdi hatırlayınca midem bulanıyor demiş. Bu arada ben hala çiğ sosis yiyorum. Şunu fark ettim. Çok fazla yumurtayla fantaziniz var. Yumurtayla ve Nutella'yla. Her şeyi Nutella'ya sokarak yemek yiyorsunuz. Mesela demiş ki eskiden çikolatayla yumurtayı sandviç yaparak yiyordum. Bundan çok fazla var. Bak devam ediyorum. Yumurtayla çikolatayı birleştirip yiyordum. Yumurta çikolata. Nutella yumurta karıştırıp yiyordum. Zevkime dım. Bu ne? Güzeldi aslında. Omletin üstüne Nutella. Efsaneydi. Hala çok seviyorum demiş. Salatalık ve Nutella var. Salatalık ve Nutella'dan bir tane daha var. Nutella. Salatalık. Haşlanmış yumurta. Şimdi biraz gerginim. Yumurta konusunda ve Nutella konusunda biraz gerginim. Salatalık Nutella neyse hadi. Bir tık yenir gibi geliyor ama yumurtayla yemezsin ya. Bravo. Onu bir yala. Mutlu ettim. Küçükken ben Nutella yiyemiyordum. Şimdi benim ablam zararlı şeyleri yememi çok karşıydı. Ne bileyim erimiş çikolata olsun, Coco Pops falan olsun. Bunları asla yememe izin vermiyordu. Çünkü kanserojen madde içerdiğini söylüyordu ve kanser olacağımı söylüyordu bunları yersem. O yüzden yedirmiyordu bana. Bir de küçükken belki bunu kardeşi olanlar çok iyi bilir. Sarısını ve beyazını bölüşmek. Beyazını yerdim, abim sarısını yerdi. İşte şimdi ama mesela hala sevmem beyazını. Hiç sevmem hem de. Sarısını severim. Beyazını değil de sarısını yemeyi tercih ederim yani. Sarısı aslında civciv. Bir şey demeyeceğim. Evet hazır mısınız? Ben hiç hazır değilim çünkü. Kokusu. Hemen at ağzına. İkisinin birleşiminin kokusu iğrenç. Abi hayır ya. Çok kötü be. Abi çok kötü ya. Sadece beyazıyla deneyeceğim bir de. Bir şey söyleyeceğim. Bir süre sonra fena olmuyor. Yutunca. Mideme geçince. Beyazıyla yiyeyim sadece. O da yazıyordu çünkü. Çok da mide bulandırmadı ya. Sarıyor bir süre sonra. Bol bol çikolata koyalım. Dışarıda bunu bahsederken arkadaşlara birisi dedim. Muhtemelen bunu yapan kişinin annesi önce yemek ondan sonra Nutella dediği için yumurtayla Nutella'yı birleştirmiş olabilir dedi. Bana çok mantıklı geldi. Eğer öyleyse yorumlara yazın. İğrenç. Az önceki mi daha kötüydü mü? Bu bir tık daha kötü. Çünkü beyazının tadı o kadar yoğun ki.
Ve hani geçmiyor. Ağzımda plastik diyormuşum gibi hissediyorum. Son olarak salatalıkla Nutella'yı karıştırmışsınız. 2'ye yardım salatalığı. İçine daldıracağım şimdi. Are you ready? Bu arada sosisi Nutella'ya bananlar da varmış. Evet. Bence bu kötü olmaz. Kötü değil ama bir manası da yok. Neden ki? Boş bir tat. Manasız yani. Diyorum ama bir olayı yok. Bunu tek başına ye. Niye bunu tek başına yemiyorsun? Tek başına daha güzel bence. Kağıt ve peçete yemeyen yoktur diyen. Ben yemedim. Kağıt peçete şu an yazmaya utandı ama hoşumuza gidiyor çocukken. Çoğul kullanmış, anladın mı? Sanki böyle hepimiz bunu yiyorduk. Popcake'in kağıdı var ya altındaki. O popcake'in altındaki kağıdı yiyormuş. Vallahi çok çok daha farklı şeyler vardı. Birisi bokumu yedim yazmıştı. Hoş değildi. Hatta şaka yaptığını düşündüm ama çok ciddi yazmış yani. Bokumu yedim yazmış. Onu buradan tanıyanlar varsa bir terapiye yönlendirin. Kardeşim lazım. Bence kağıt boğazını keser ya. Şey gibi düşün. Şey Eti yapsana. brownie'nin kağıdını çiğnerdik. Bak. Yiyormuş. Siz çiğnerdiniz. Hayır. Yersin. Ben erkek yediğimde çiğnerdim. Hala yapıyor musun bunu? Hayır ama kardeşim Dur kız yapıyor. kağıt yedi bir saniye. Bu nasıl yiyorsun ki? Evet, sakız çiğniyormuşsun gibi oluyor. Bu yutuyor musun? Ne yapıyorsun sonra? Ama yiyorum diyor. Bir de gerçekten sakız gibi gözüküyor. Peçete. Sonra ne yapıyordun? Sormak istiyorum. Hani peçete yiyorum diyorsun da sonra ne yapıyordun o peçeteyi? Gerçekten yutuyor muydun yani? Evde olabilir yani mesela. Ay ne yapıyorsun? Beyza'nın her şey. Ay ne yapıyorsun? Yiyorum abi. Ona göz ona. Ay bu manasız ya. Ben böyle salak salak şeylere gel. Ne yapıyorsun sonra? Yutuyor musun? Yutmazsın ya. Bunu tükürüyorsundur herhalde. Canı sıkılınca. Sakız mesela. Herhalde sakız mı vermiyordu anneniz size? Bir başkası demiş ki çorbaya yoğurt döküp yiyordum. Hatta ben bu cevaptan bir sürü okudum. Özellikle mercimek çorbasına döken var. Bir de birisi de sarı mercimek veya herhangi bir çorbaya yoğurt karıştıran var. Hani özellikle mercimeğe karıştırmak gibi bir şey var. Kültürel bir şey herhalde. Ya da geleneksel bir şey mi bilmiyorum. Bu mudur? Bizim ailede gerçekten çocuklara öyle veriliyor yani. Soğutsun diye. Ha? Soğutsun diye. Ben yoğurt yemiş olsun diye. Ha. Ve çok okey tabii. Sen çok mantıklı soğutsun diye. Şimdi yoğurt. Ama limon sıkınca güzel oluyor bence. Güzel. Bunu karıştırmam mı lazım, böyle mi yemem lazım? Önce bir böyle yiyeyim. Güzel lan gerçekten. Yoğurtlu mercimek çorbası. Peki bunu böyle yap o zaman. Özellikle içine yoğurt koyacağına. Bir şey söyleyeyim mi? Rengi değişti bunun bayağı. yani. Olay sıcağın bence soğuğa çevrilmesi. Bence de olay sıcağın soğuğa çevrilmesi kesinlikle. Karıştırmadan önce daha güzeldi. Bak böyle. Böyle çok okey. Bu I like. Şu an ilk defa mı bir şey beğendim? Evet. Helal olsun. Güzelmiş. O zaman bir sonrakine geçeyim. Diyor ki karpuzu tuzlayıp yiyordum. Tatlı ve tuzluyu karıştırmanızı anlıyorum. Ama bence bunu sade tüketmek varken neden böyle bir şeye giriştiğini anlamadım. Güzelim karpuzu. Böyle yiyebilecekken. Sebebi aslında şu olabilir. Mesela karpuz aldın. Evet. Güzel seçememişsin. Tatsız çıktı. Ne yapacaksın? Çöpe mi atacaksın? Tuzla. Tabii ki. Ye. Şeker koyabilirdim, pudra koyabilirdim. Şeker olmaz karpuza ya. Tuz çok mu mantıklı? Evet. Hiç hoş değil. Çok mantıksız. Ben bunun tadına bakmak istiyorum. Bak lütfen. Bu katliam yani. Peki Nutella ile karpuz olur mu? Ya o olur abi. O, Ben bu böyle şey, bu böyle basit şeylerle gelmez. Dök bakayım şuna. Tamam, enough. Yeter kız. Yeter. Manasız ve gerekli. Bana güvenin. Bana güvenmediler. Bak ya hayır ya. Ne bu yani? Yani ne bu yani? Ve bir şey söyleyeyim mi? Bu konuyla alakasız bir şey söylüyorum bu arada. Türkler dışındaki çoğu ülke domates bir meyve olarak kabul ediyor. Mesela Kore'de şey var. Domatesli pastalar var. Cheddarlı pasta var mesela. Arkadaşım geçen işte böyle limonlu pasta diye düşünerekten muhtemelen bir pasta alıyorlar. Sapsarı pasta. Cheddarlı çıkmış ya. Tadı nasılmış? Tuzlu. Böyle yiyorlar. Videoda hani çok güzel gözüküyor pasta bu arada. Çok şirin bir pasta.
Mutlu mutlu alıyorlar, ağızlarına bir atıyorlar, duruyor. Bu ne ya diyor. Cheddarlı mı diyor. Yani bizim damak zevkimiz belki çok uzak bir yerlerden gelmiş olabilir bu arkadaşımızın damak zevki. Pişmemiş çiğ makarna. Ben bunun yapıldığını görüyordum. Küçükken de görüyordum. Ama çok mantıksız bir şey olduğu için hiç denemedim. Mesela hamur yiyenlerle aynı bence bu. Çiğ hamur. Ama hamur yine de yumuşak falan hani onu çiğneyebiliyorsun. Bunu yutuyorsun direkt. Çiğneme yok ki bunda. Belki ağzında... Sayıyor musun? Tabii ki. Tabii yenir. Yufka yenir ya. En sevdiğim çiğ yani normalde çiğ tüketilmeyen ama çiğ tükettiğim şey sarma. Güzel yani. Şimdi sevmiyormuş o kadar. Evet. Pis gibi ya bu. Ne mana? Bir tat var mı? Çok tatmaya çalışırsan var. Ama böyle un gibi. Bir nevi kurutulmuş hamur zaten. Bilmiyorum. Nedir bu? Bakacağım. Makarna nasıl yapılır? Sinir krizi geçireceğim. Makarna yapılışı yazdım. Diyor ki 5 su bardağı suyu kaynatın, ardından içine makarnayı atın. Evet, onu tezgaha alalım diyor. Aynen, yumurta, un, tuz. Un tadı geliyor ama. Bol bol un tadı geliyor. Bakayım. Dişine zararlı yani. Geçiyorum. Gereksiz bir deneyimdi bence bu. Birisi demiş ki kivinin kabuğunu yiyormuş. Yani kiviyi özellikle ayırıp yemediğini düşündüm. Bütün halinde yediğini düşündüm. Kiviyi güzelce yıkadım. Ama hala bunun böyle yenmemesi gerektiğiyle alakalı bir şey var içimde. Garip bir duygu. Ağzın böyle kamaşır yani. Evet. Evet. Ama çok yapan var. Ben çok gördüm. Hayır. Bence okey. Hiç hani normal elma yiyormuşum gibi hissettim. Tek kötü yanı şu. Şimdi bunun ortasında böyle çok kolaylıkla yiyemediğin bir kısım var ya. O kısma geldiğin zaman böyle bir şey oluyor. Kalıyorsun, çıkman gerekiyor. Ben Bak. orada bir sıkıntı yaşıyorsun. Ama çok da güzel bir yeme tekniği değil bence. Yani bunu normal bir şekilde yesem daha mutlu olurum herhalde. Kabuğun tadı geliyor mu? Boş bir tat. Özel bir tadı yok yani kabuğunun. Ve bunun üstünde bir sürü kıl varmış gibi gözüküyor. Oğlum çok kötü, bunu yeme ya. Kardeşimin bir Suriyeli bir arkadaşı var. Kivi kabuğu yiyorlar. Çok da seviyorlar. Yani acaba kivi kabuğunu bu şekilde mi yiyorlar ama böyle... Evet, annesi pişirip mi soyuyor. yiyorlar? Hayır. Direkt soyulmuşu alıyor, atıyor ağzına yiyor. Allah Allah. Bunu böyle. Hı hı. İçini ne yapıyor? Onu da ayrı yiyor. Onun yemesi çok iyi olmaz mı? Yani aynen. Onu yeseydi yani. Hani ama yenir bu arada. Ya böyle biraz acı ama. Acı. İç güzel. İçini sevdim. Ama böyle yumurtayla Nutella yediğim zamandaki gibi bir şey yok en azından. Başka bir şey bakalım. Yabancı bir arkadaşım şöyle bir şey söyledi. Dedi ki ben küçükken noodle'ın içerisine, yani ramenin içerisine dondurma koyuyordum. Vanilyalı dondurma koyuyormuş. Onun için şu rameni yapmam lazım. Dedim nasıl bir ramenden bahsediyorsun? Hani neli ramen? Dedi ki hani soya soslu normal kavrulmuş bir ramen dedi. Bizdeki en yakın bu olduğu için bunu aldım. Şimdi bunu yapacağım. Evet. Noodle'ımızı hazırladık. Ben bunu eskiden noodle diyordum. Linçleniyordum bayağı. Onun adı noodle değil bir kere. Onun adı noodle. Linçlendiğin en saçma şeyi söylesene. Şöyle, linçlendiğim en saçma şey yabancılar tarafından linçlenmiştim. Çok aşırı saçma bir şeydi. Bir tane akım var. Mix Girl Check diye. Bayağı eski bir akım. Böyle şey yapıyorlar. İşte annem şuralı, babam buralı. İşte ben de işte Mix Girl'ım diye. Ben de bir tane yabancı bir kadını, yabancı bir oyuncu. İyu belki bilirsiniz, Koreli bir kadın. Onu annem olarak koydum. Eski bir fotoğrafını eskittim böyle. Onun bir fotoğrafını eskitilmiş bir şekilde koydum. Bir de babamın fotoğrafını koydum. Babamın gençliği çok yakışıklı. İkisinden hani ben çıktım. İşte ben de Koreli ve işte şeyim falan diye böyle bir şaka. Şakaydı bu. Hey yo, mix girl check. Bu bir şakaydı. Sonra sen gel, Koreliler hiç anlamıyorlar şakadan. Gerçekten gram şakadan anlamıyorlar. Hatta ben gelişmiş en biz olduğunu düşünüyorum. Yani mizah anlayışı gelişmiş en iyi ülkelerden birisi olduğumuzu düşünüyorum. Türkler böyle gülüyor, altlarına sıçıyorlar. Ha 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 çok komik falan işte gerçekten bir an işte gerçekten annen sandım. Sonradan dikkatli bakınca iyi olduğunu anladım. Çok komik işte benim babam da Jimin, işte benim annem de Hyuna falan böyle dalga geçiyorlar kendileri. Koreliler bir geldi. İşte bu kız sizi kandırıyor.
getiriyor. Bu kişi şudur, seni dava edeceğiz. Kore'de bunu yapmak şöyledir, böyledir, bunu yapamazsın. İşte sen şöyle bir suç işliyorsun, insanları kandırıyorsun. İşte şu kadar kişi toplandık, seni dava edeceğiz Kore'den. Dedim ben Allah. Ve daha böyle TikTok'a yeni başladığım zamanlarda ben dedim acaba bu geri zekaları bıraksam da şey mi yapsam? Bunlarla uğraşılmaz dedim. Ama sonra devam ettim tabii ki. Bir de Almanlar hiç anlamıyor mizahtan. Hiç. Bir tane Alman bir kız vardı mesela bana şey demişti işte. Sen işte annenin Koreli olmasını istediğin için böyle yapmışsın. Neyse. Evet. Şimdi noodle hazırladım. Bu arada asla Kore'de büyümek istemezdim. Yani asla istemezdim. Çocukluğumu orada yaşamayı istemezdim yani. Neden? Çünkü çok büyük bir zorbalık var yani. Okullarda çok böyle efsanevi bir zorbalık var. Yani ilkokulu, ortaokulu, liseyi orada okumak istemezdim yani. Bilmiyorum. Mesela fakirsen net zorbalığa uğrayacaksın kardeşim. O zorbalığa uğrayacaksın. Çirkinsen uğrayacaksın. Maraş. Muhtemelen arkadaşımın yemeğine Maraş koymuyordu ama. Çok kötü olacak kesin bu arada. Erimez ki bu. Eriyecek mi ki? Böyle karıştırıyordu. İğrenç. Şöyle biraz bunun altında dursun bu. Acaba sos olmasa içinde yine hani belki. Bence de tabii ki. Hani çünkü mesela mesela çikolatalı makarnalar falan var ya olur yani yersin gayet çikolatalı makarna okey. Dondurmalı makarna da yapabilirsin. Ama bu bir çirkin oldu ya. Çatal büküldü. İşte bizim Maraş böyle arkadaşlar. Maraş dondurması Koreliler bilmez. Hadi dene. Deneyeyim mi? Hatta birazcık da Dondurmalı kısmını dondurmadan da alayım. Bak hatta şöyle yapayım. Dur önce şunu alayım. Biraz az gelirsen bu kadar çok denemek istemiyorum. Heh, şu okey. Wow. İğrenç bu arada. İğrenç kokuyor lan. Bu bayağı kötü kokuyor. Koklamamam lazım. Sadece yaladım. At hepsini ağzına. Abi çok kötü. Çok kötü. Çok kötü, çok kötü. Hadi 3, 2, 1. Hayır, hayır, hayır. Ye onu. Ye onu. Sen evet yap onu yap. Mükemmel bir tadı var gerçekten. Çok felaket kötü. Asla bizim damak zevkimize uygun bir şey değil bu. Asla değil. Bence onların da damak zevkine uygun olmaması lazım böyle bir şey. Bunu kim yiyor lan? Hangi manyak yiyor bunu böyle? Bence falan uydurdu ya. Şaka falan yaptı yani. Onlar dondurma ne arasın ya? Ezik Koreliler. Bence bu çok kötü bir şey. Bunun içinde sosu olmasa belki. Bence öyle de yenmesin. Bence yenmesin bu. Bunu yemeyin. Bak bir kaşıntı geldi bana. Rahatsız oldum. Hoş değil bunu geçiyorum. Güzel. Bu şeyler boşuna yok arkadaşlar. Bu gurmeler yani boşuna yok yani. Hani siz böyle saçma sapan şeyleri yemeyin diye varlar. Size böyle güzel yemek tariflerini böyle buluyorlar ve diyorlar ki bak bu güzeldir diyorlar. Onu ye. Bunu yeme. Mesela ben bir gurmeyim. Bunu yemeyin. Bu çok kötü. Şimdi çok daha kötü. En sonuncu da abla. Nar ekşili soğana bayılıyordum. Hala seviyorum. Belki nar ekşili soğanı köfte arasına güzel olabilir. Ne bileyim salata içerisinde güzel olabilir ama ben tahmin ediyorum ki nar ekşili soğanı tek başına yiyor. Çünkü eğer bir şeylerle birleştiriyor olsaydı bir şeylerle birleştirdiğini söylerdi diye tahmin ederekten soğanı şu şekilde aldım. Bir adet soğan. Of. Ben soğan severim bu arada. Nar ekşini açıyorum. Bu nar ekşisi biraz farklı bir nar ekşisi. Güzel kokuyor. Ama çiğ köfte arasında konan nar ekşisi değil mesela bu. Oy. Ağzına böyle atacak mısın? Bir ısırık alacağım. Vay. Cesursun. Az önce dondurmalı noodle yedim. O bir tık fazla mı sıvı? Değil mi? Nar ekşisi bir garip. Ben mi acaba bir şey düşündüm diye kendime şey yaptım ama demek ki sadece ben değilmişim böyle düşünen. Bir farklı bir nar ekşisi değil mi bu? Bir çalkalayayım. Fazla sıvı. %100 nar ekşisi yazıyor hatta. Are you ready? Are you ready de hep babam derdi. Are you ready? Aa, Uf. tamam, hiç hoş değil.
Ama bu güzel. Nar ekşisi böyle bir sarstı ama. Bir ısırık daha o zaman. Kanıtla beğendiğim. Güzel ama o bir tane daha yani benim bahsettiğim nar ekşisi var ya, eminim onunla daha çok beğenirdim. Bu böyle biraz akışkan, onu beğenmedim. O diğer nar ekşisi benim daha çok damak zevkime uyuyor. Son olarak bunu da yedik. Bana gönderdiklerinizin çoğunu denedim ama tabii ki hepsini bu videoda deneyemeyeceğim için artık başka videolara saklayacağım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorumlarda küçükken bu tariflerden herhangi birini denediyseniz belirtmeyi sakın unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.